Dünyanın sonunu getirebilecek felaketleri düşündüğümüzde genellikle aklımıza gürültülü olaylar gelir. Dev asteroidler, süper volkanlar ya da nükleer savaşlar. Bu tür felaketlerde en azından bir uyarı hayal ederiz. Gökyüzünde yaklaşan bir cisim, yükselen bir mantar bulutu veya hissedilen bir sarsıntı. Peki ya son, tümüyle sessiz, anlık ve görünmez olursa? Fizikteki vakum bozulumu teorisi tam da bunu öngörüyor. Evrenimizin temeli sandığımız kadar sağlam olmayabilir. Boşluk dediğimiz şey gerçekten boş mu? Kuantum fiziğine göre hayır. Kuantum alanları uzayın her noktasını dolduran görünmez bir enerji çorbası gibidir. En tanınmış örnek parçacıklara kütlelerini veren Higgs alanıdır. 2012'de keşfedilen Higgs bozonu bu alanın varlığının deneysel kanıtıdır. Şu an tüm evren Higgs alanı denilen bu enerji alanıyla dolu. Biz bu alandaki küçük dalgalanmaların yani parçacıkların bir araya gelmesiyle varız. Fizikte her sistem temelde üşengeçtir. Mümkün olan en düşük enerji durumuna geçmek ister. Bir topu tepedeki konumunda bırakırsanız yuvarlanıp vadide durur. Bir yay gerdirirseniz salıverdiğinizde kısalır. Bu durum evreni dolduran Higgs alanı için de geçerli. Vakum derken kastettiğimiz şey de bu. Higgs alanının enerji seviyesi. Eğer Higgs alanı zaten ulaşabileceği en düşük enerji seviyesinde ise, gerçek taban durumundaysa evrenimiz gerçek vakum halindedir. Bu durumda endişeye gerek yok. Fizik kanunları kalıcı demektir. Ama ya Higgs alanı henüz tam dipte değilse? İşte o zaman içinde yaşadığımız boşluk aslında yanlış vakum olur. Bu yanlış vakum durumunu anlamak için şöyle düşünelim. Dağda yürüyüş yapan birisiniz. Etrafı tepelerle çevrili bir düzlük buluyor ve kamp kuruyorsunuz. Zemin size düz ve güvenli görünüyor. Oysa hemen yanınızdaki tepenin ardında sizin göremediğiniz dik bir uçurum olabilir. Şu an güvende olabilirsiniz. Çünkü küçük bir vadicikte yani yerel bir çukurdasınız. Ama gerçek taban o uçurumun dibinde. Çok daha aşağıda olabilir. Evrenimiz de belki böyle bir metastabil durumdadır. Yani geçici dengede duruyordur. Higgs alanı daha düşük enerjili bir seviyeye geçme potansiyeline sahip. Fakat önünde bir enerji bariyeri var. Biz de bu bariyer sayesinde 13.8 milyar yıldır burada olabiliriz. Peki Higgs alanının gerçekten yanlış vakumda olup olmadığını nasıl anlarız? 2012'de Higgs parçacığının kütlesini 125 gigaelektronvolt olarak ölçtük. En ağır kuark olan üst kuarkın kütlesi de 173 gigaelektronvolt civarında. Teorik fizikçiler bu iki değeri evrenin kararlılık haritasında bir koordinat olarak düşünüyor. Sonuç ilginç. Noktamız ne tamamen kararlı yeşil bölgede ne de hemen çöken kırmızı bölgede. Sarı renkli bir ara bölgede. Yani metastabilite bölgesinde duruyor. Bu matematiksel olarak evrenimizin yanlış vakumda olabileceğine işaret ediyor. Diğer bir deyişle Higgs alanı şu an bulunduğu enerji seviyesinden daha düşük bir enerjiye geçebilir. Daha düşük bir seviyeye geçebilir. Kulağa korkutucu geliyor. Korkutucu olsa da burada kritik bir detay var. Yanlış vakumdaysak bile şu ana dek bir şey olmadı. Çünkü arada o enerji duvarı var. Klasik fiziğe göre Higgs alanı bu duvarı aşamaz. Tıpkı bir topun kendi kendine çukurdan çıkamaması gibi. Ancak evrenimiz klasik kurallarla tamamen sınırlı değil. İşin içine kuantum mekaniği giriyor. Kuantum dünyasında imkansız diye bir şey yok. Sadece düşük olasılıklar var. Kuantum tünelleme sayesinde bir sistem yeterince zaman verilirse bariyerin öbür tarafına sızabilir. Bu garip etkiyi hayal etmek zor. Ama bir benzetme yapalım. Beton bir duvara tekrar tekrar tenis topu attığınızı düşünün. Klasik dünyada top her defasında seker geri gelir. Kuantum dünyasında ise her fırlatmada minicik de olsa bir olasılık vardır ki top duvarı doğrudan geçiversin. Gerçekten elektronlar ve protonlar bu şekilde engelleri aşabilir. Güneşin çekirdeğinde gerçekleşen nükleer füzyon bile protonların tünellemesine bağlıdır. Yani doğa bu hileyi kullanıyor. Şimdi bu tünelleme fikrini Higgs alanına uygulayalım. Evrenimizin her noktası her an bu kozmik zar oyununu oynuyor gibi düşünebiliriz. Bir yerde bir gün inanılmaz düşük de olsa ihtimal gerçeğe dönüşebilir. Higgs alanı bir noktada bariyerin ötesine gerçek vakuma tüneller. Böylesi bir olayı tetiklemek için özel bir koşul gerekmiyor. Bu tamamen rastgele bir kuantum dalgalanması. Belki evrenin bir köşesinde şu an tam bu saniyede bile oldu. Bilemeyiz çünkü ışık hızında yayılacağından haberimiz olmayacak. Bu gerçekleştiğinde ne olacağını anlamak için faz değişimi benzetmesi yapabiliriz. Eksi derecelerde suyun sıvı kalabildiği aşırı soğutulmuş su deneyini duymuş olabilirsiniz. Su sıvı gibi görünür ama aslında buz olmak için
hazır bekler. Tek ihtiyacı küçük bir kıvılcım. Bir buz kristali atarsanız su bir anda komple dona çekilir. İşte vakum bozulumu buna benzer. Yanlış vakum içinde bir noktada gerçek vakum oluştuğunda orası etrafındaki uzayı da yeni duruma dönüştürmeye başlar. Küçücük bir doğru vakum baloncuğu etraftaki yanlış vakumu buzlandıran kristal misali genişler. Gerçek vakum baloncuğunun yüzeyi eski evren ile yeni evrenin sınırıdır. Bu sınıra alan duvarı denir ve muazzam bir enerji içerir. Eski yüksek enerjili yanlış vakum baloncuğun ardında daha düşük enerjiye geçtiği için aradaki enerji farkı baloncuğun duvarına yüklenir. Bu da balonun genişlemesine ivme kazandırır. Sonuç, baloncuk neredeyse anında ışık hızına ulaşır. Işık hızında genişleyen bir yok oluş dalgası düşünün. Önünde hiçbir şeyin kaçamayacağı bir duvar. Üstelik bu dalga tam ışık hızında gittiği için hiçbir uyarı sinyali de ondan hızlı ilerleyemez. Gökyüzünde bir ışıma, bir parlama görmeyeceğiz. Çünkü o ışık yıkım duvarıyla aynı anda varıyor olacak. Bu belki de akla gelebilecek en hızlı ve en kaçınılmaz sondur. An be an yavaş bir felaket izlemek yerine bu senaryoda hiçbir şey hissetmeye bile vakit kalmaz. Baloncuğun duvarı vücudumuza ulaştığında vücudumuzdaki atomların yapısını bir anda değiştirir. Öyle bir değişim ki bu atom altı parçacıklarınıza kadar her şey yeni kurallara tabi olur. Peki içeride tam olarak ne oluyor? Baloncuk içindeki fizik bizimkinden tamamen farklı olacak. Higgs alanı daha düşük enerji seviyesine indiğinde elektron, proton gibi parçacıkların kütleleri ve kuvvetlerin şiddeti farklı değerlere ayarlanacak. Muhtemelen hiçbir bağlı atom yapısı kararlı kalmayacak. Belki elektronlar çekirdeklere düşecek. Belki de yeni evren ani bir çöküşle bir kara deliğe dönüşecek. Kısacası baloncuğun içinde bildiğimiz anlamda madde ve yaşam barınmıyor. Şu ana kadar anlatılanlar kabus gibi görünebilir. Ancak fiziğin söylediği şu: rakamlar bu senaryoya izin verse de gerçekleşme ihtimali akıl almaz derecede düşük. Hesaplamalara göre yanlış vakumun yarı ömrü evrenin şu anki yaşından katrilyonlarca kat fazla. 10 üzeri 100 yıl veya daha uzun. Yani muhtemelen Güneş'in ölümü, galaksimizin kararması, hatta tüm yıldızların sönmesi vakum bozulumundan önce gelecektir. Dahası eğer bu süreç çarpışmalarla tetiklenebilecek olsaydı çoktan tetiklenmiş olmalıydı. Her gün atmosferimize insan yapımı tüm deneylerden çok daha enerjik kozmik ışınlar çarpıyor. Bu çarpışmalar bile uzay zamanı vakum bozulumuna sürüklemediyse güvende olmalıyız. Öte yandan tüm bu hesaplar mevcut bilgilerimize dayanıyor. Higgs ve üst kuark kütle ölçümlerimizde belirsizlik payları var. Eğer ileride ölçümler değişirse kararlılık haritasındaki yerimiz yeşile de kayabilir, kırmızıya da. Ayrıca standart modelin ötesinde bilinmeyen bir fizik varsa Higgs alanının potansiyelini değiştirebilir. Bazı kuramlar, örneğin uzay zamanı kuantum kütle çekim etkileri veya yeni parçacıklar yanlış vakum ömrünü kısaltabilir de uzatabilir de. Şu andaki deneyimlerimizle bu bilinmezleri tam ölçemiyoruz. Bunu test etmek için ne gerekir? Belki geleceğin parçacık hızlandırıcıları veya kozmik gözlemleri Higgs potansiyelinin şeklini daha keskin çizebilir. Şimdilik bildiğimiz kadarıyla tetikte olmamızı gerektirecek bir tehlike ufukta yok. Yakın zamanda bilim insanları vakum bozulumunun prensipte gerçekleşebileceğini laboratuvarda da gösterdiler. 2024'te İtalya'daki bir ekip aşırı soğutulmuş bir kuantum gazında yanlış vakumdan doğru vakuma geçiş baloncukları gözlemledi. Elbette bu Higgs alanı değil, manyetik bir alan kullanan kontrollü bir deneydi. Yani dünyamızı yok etme riski yoktu. Ancak bu deney baloncuk oluşumu ve genişlemesinin temel mekanizmasının gerçek olduğunu kanıtladı. Kuramsal fizikçi Coleman'ın 40 yıl önce ortaya attığı false vakum, yanlış vakum fikri ilk kez küçük ölçekte de olsa doğrulanmış oldu. Artık tabancanın çalıştığını biliyoruz. Sadece namlunun bize dönük olup olmadığından emin değiliz. Bu noktada durup düşünmek gerek. Evrenin sonu hakkındaki bu teori rahatsız edici olsa da aslında bir paradoks içinde teselli sunuyor. Çoğu kıyamet senaryosu uzun bir çile öngörür. Isı ölümü gibi trilyonlarca yıl sürecek bir karanlık ve soğuk çöküş. Vakum bozulumu ise tam tersine acısız ve anidir. Bu durum kontrolümüz dışında olduğu için de endişelenmenin manası yok. Bir yere saklanamaz, önleyemez veya geciktiremeyiz. Özetlersek Higgs alanının parametreleri evrenimizin metastabil yani yanlış vakum durumunda olabileceğini gösteriyor. Bu durum teorik olarak bir gün evrenin kendiliğinden ışık hızında silinmesine yol açabilir. Ancak hesaplamalara göre bu gerçekleşmeden önce tüm yıldızlar çoktan sönmüş olacak. Laboratuvar deneyleri false vakum kavramının gerçek fiziksel süreçlere yol açabileceğini doğruladı. Yani evrenin zemini sandığımız kadar mutlak olmayabilir.
Fakat bu bilinmezlik bize şu anda sahip olduğumuz kararlı görünür düzenin kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Evrenin sonunu getirebilecek pek çok fikir var. Vakum bozulumu hepsinin içinde belki de en şaşırtıcı olanı. Sessiz ve ani. Bu teori kozmostaki yerimize dair bakış açımızı değiştiriyor. Peki sizce evrenin sonunu hangisi getirecek? Yavaş ve soğuk bir ısı ölümü mü, yoksa bir gün aniden kopacak bir vakum bozulumu mu?